Ayın malzemesi kabak. Birçok çeşidi bulunan kabağın özellikle yaz aylarında boy gösteren en güzel çeşitlerinden olan sakız kabağı anlatacağım. 10 cm ile 25 cm arasında boyutlarda en ideal şekilde rastlayabiliriz ama çok farklı boyutlarda sakız kabaklar da var. Özellikle açık yeşil, koyu yeşil ve hatta az da olsa sarısını tezgahlarda rastlayabiliyoruz. Amerika kökenli bir bitki olsa da dünyanın her yerinde kolaylıkla yetiştirilebiliyor. Ülkemizde de soğuk olmayan her ilde gayet güzel kabaklar var. Sizler de bahçelerinizde kolaylıkla yetiştirebilirsiniz. Kabak içerdiği yüksek su miktarıyla, düşük karbonhidratla en sevilen sağlıklı sebzelerden değil, meyvelerden. Evet, doğru duydunuz. Aslında dünyanın her yerinde sebze olarak tüketilse de çeşit olarak kabak bir meyve. Kabak lezzet profili olarak nötr olduğu için aslında her şeyle uyumlu ama birebir böyle kabağa uyan çok güzel malzemeler var. Size onlardan bahsetmek istiyorum. Tabii ki en başta bütün aromatik taze otlarla uyumlu. Fesleğen, dereotu, taze nane, taze soğan ve maydanozu ilk sıraya alabiliriz. Sizler buna ada çayını, taze kekiği de ekleyebilirsiniz. Kabağa uyum sağlayan sebzelerde ise domates, salatalık, biber, mısır, pancar, patates ve sarımsağa örnek verebilirim. Kabak aslında bütün baharatlarla uyumlu ama özellikle çok güzel kokulu muskat ve muhteşem aromasıyla, kekikle birebir uyumlu. Belki çoğunuzun aklına gelmeyecektir ama kabağın zeytinlerin hepsiyle de uyumu şahane. Buraya da örnek olarak size yeşil zeytin ve siyah zeytini de koydum. Kabak aynı zamanda yüksek yağ oranına sahip süt ürünleriyle de çok uyumlu. Bunların en başında yoğurt, labne peyniri, Erzincan tulum peyniri, kaşar peyniri, eski kaşar ve hatta muhteşem keçi peyniriyle de uyumlu. Kabak özellikle sağlıklı beslenen kişiler tarafından tatlılarda tercih ediliyor çünkü verdiği muhteşem nemlilikle tatlılardaki nötr tadıyla aslında kaloriyi düşürmeye yardımcı oluyor. Ve kabağa çok uyumlu olan kakaodan, çikolatadan ve tarçından da bahsedebiliriz. Son olarak bütün baklagillerle uyumlu olan kabak özellikle kuru fasulye ile inanılmaz bir uyum içerisinde. Tahıllardan pirinci, makarnayı da sayabiliriz ama ben bugün sizlere yüksek lifli ve hafif yapısıyla tam buğday makarnalı bir tarif yapacağım. Öncelikle hafif bir makarna yaparak başlıyorum. Filiz tam buğday makarnayı kabaklı, cevizli bir karışımla buluşturacağım. Ardından yemeğe bayıldığınız o muhteşem pizzanın kalorisini epey düşüreceğiz. Tabanında çok az un kullanacağız. Neredeyse tamamını kabaktan yapacağız ama üzerinde kaşar, domates sos, sucukla muhteşem bir kabaklı pizza. Tatlı severler, sizleri de unutmadım. Kakaolu, içerisinde bolca kabak bulunan, az un ve şeker bulunan sağlıklı bir kek göstereceğim. Kahvaltılarda hem doymak hem hafif bir şeyler tüketmek isteyenler sizler için muhteşem kabaklı bir ekmek üstü göstereceğim. Son olarak sofralarınızı şenlendirecek, yapımı çok kolay, görseli muhteşem bir kabak salatası yapacağız. Şimdi mutfağa geçip başlayalım. Kabaklı cevizli makarna için önce tabii ki kabaklarımızı muhteşem bir marinasyona yatıracağız. Normalde ayın malzemesi bölümlerinde ürünün nasıl kullanıldığını gösteriyorum ama kabak öyle güzel bir ürün ki neredeyse sapından köküne tamamı kullanılabiliyor. Hatta bu üstünde az sonra keseceğim kısımları, bunları böyle biriktirip eğer fazla yapıyorsanız sonrasında çok güzel zeytinyağı olarak da kullanabilirsiniz. Bir tek şu ucundaki birleşme noktasını kullanmıyoruz. Kabaklarımı verev yarım santimetrelik dilimler halinde kesiyorum. Kabaklarımı ne çok ince kestim ne de çok kalın kestim. Kalın kesersem içerisi biraz böyle çiğ, çok fazla sulu kalacak. Çok ince kesersem de tavada yanma ihtimalleri yüksek. Bir kaba alıyoruz. İçerisindeki fazla sudan kurtulmak için üzerine çok hafif tuzluyoruz. Çok fazla değil. Böyle hafifçe tuzlamak kafi. Sarımsağı ince ince kıyın. Doğruca kabakların üzerine ekliyorum. Çok az karabiber ekliyorum. Ve bir parça da zeytinyağı. Kabakları güzelce harmanlayın. Şimdi ben makarnamızın suyun altını açacağım. Makarnanın suyu kaynayana kadar kabaklar da oda sıcaklığında güzelce marine olacaklar. Ben bu tarifte gerçek makarna tadında yüksek lifli Filiz tam buğday makarna kullanıyorum. Bu tarif o kadar basit ki. Şimdi makarnamızı koyduk. Hemen şöyle bir karıştıralım. Ve tavamızın altını açıyoruz. Tava ısındıktan sonra kabakları doğruca içerisine dökmüyoruz. Bir maşa yardımıyla ya da elinizle de koyabilirsiniz. Tabanda biriken, bakın tabanda suyu birikti. Suyu kullanmadan gayet güzel böyle diri diri kabaklarımız olacak. Onları şimdi sıcak tavaya diziyoruz.
Kızaran kabakları ters çevirelim. Kabakların tersini çevirdikten sonra içerisine bir avuç kadar ceviz atıyoruz. Avucunuzda kırın. Şöyle iri iri olsun cevizler. Cevizler de kavrulsun, o güzel yağları çıksın. Makarnalarımı 7 dakika haşladım. Hafif suyla beraber tavaya alıyorum. Makarnamız neredeyse hazır. İçerisine 1 yemek kaşığı dolusu labne ekliyoruz. Son olarak hemen içerisine 1 tane taze soğan, 2-3 parça kuru domates. Evet, şimdi bunları hemen tavamıza atalım. Üzerine bir parça muskat rendeliyoruz. Ve makarnamız hazır. Makarnamın üzerine birazcık rendelenmiş limon kabuğu ve fesleğen eklemesiyle kokulara inanamazsınız. Bunun tadına hemen bakacağım. Sarımsak, kabak, mis. Çok güzel kokuyor. İnanılmaz güzel. O kabakların pişmesi, sarımsağın lezzeti, alttan gelen taze soğanın kokusu, kuru domatesler. Muhteşem pişmiş tam buğday makarna dişe dokunur vaziyette. İçerisinde hiç krema olmamasına rağmen birazcık labneyle muhteşem bir lezzette kattım içerisine. Bu kadar hafif ve asla pişmanlık duymayacağınız bir makarna olamaz. Bence bu tarifi mutlaka deneyin. Ben bir sonraki tarife geçeceğim. Siz de orada abone olmayı unutmayın. Şimdi muazzam lezzetli bir pizza yapacağız. Tabanında inanılmaz az un var ve gerisi sadece kabak, yumurta, birazcık peynir. Sonra üzerini klasik bir pizza gibi yapacağım. Öncesinde kabakları rendenin ince tarafıyla rendeliyoruz. Kabaklarımızı rendeledik. Şimdi üzerine yaklaşık 1 çay kaşığı dolusu, hatta 1,5 çay kaşığı kadar tuz atıyoruz ve kabakları karıştırıyorum. Kabaklarımızı bir 10 dakika dinlendireceğiz. Sonrasında suyunu sıkacağız. Pizzanın tabanının çıtır olabilmesi için iyice suyunu çıkarmamız lazım. Gördüğünüz gibi üzerinde epey bir su birikti. Şimdi suyunu sıkacağım. Yalnız hemen kenarda hazırladığım başka bir kabın içerisine de havlu bir peçete koyuyorum. Bolca 3 tane falan koydum. Ortasını çukur yaptım. Burada sıktıklarımı içeriye alacağım. Sonra tekrar sıkıp mümkün olduğunca minik bir posa bırakmaya çalışacağım. Dilerseniz evinizdeki işte bir bezle, tülbentle de bu işlemi yapabilirsiniz. Elimle mümkün olduğunca sıktım. Bu miktarda yeterli ama ben daha da kuru olsun istiyorum. O nedenle şimdi peçeteye koyduğum kısımdan birazcık daha sıkacağım. Evet, gördüğünüz gibi kupkuru bir kabak posamız var. Bunu ayrı bir kaba aldık. Bunları kaldıralım şimdilik. Şimdi bunun içerisine 2 tane yumurta kırıyorum. İçerisine bir diş sarımsak, 1 yemek kaşığı kadar ince kıyılmış dereotu, yarım paket kabartma tozu, 1 avuç dolusu yaklaşık 1 su bardağına yakın rendelenmiş kaşar peyniri de ekliyorum içerisine. Mesela şu an hiç un eklemedim. Bu haliyle de fırına atarsanız gayet lezzetli olur ama ben o unun bağlayıcılığıyla biraz daha çıtırlık istediğim için un da ekleyeceğim. Öncesinde bir karıştıralım, ne kadar un koyacağımıza birlikte bakacağız. Gördüğünüz gibi şu anda da kıvamı hamur gibi. Şimdi ben içerisine 1 yemek kaşığı un ekliyorum. Tepeleme. Pizzamızın tabanı hazır. Şimdi yağlı kağıt serilmiş bir tepsi alalım. Spatula ile bastırarak yaydırıyorum. Dilerseniz kare de açabilirsiniz, yuvarlak yapabilirsiniz. Şeklinin hiçbir önemi yok. Fırın 200 derecede alt üst fanlı şekilde açık. Bir 10-15 dakika kızarana kadar bekleteceğiz. Sonra üzerine de malzemesini koyacağız. Pizza tabanımızın kenarları kızardı. Of. O koyduğumuz sarımsakla dereotu nasıl kokuyor biliyor musunuz? Birazcık domates püresi, rendesi ne varsa
Çok fazla değil. Domatesi sürdük. Hemen rendelenmiş kaşar peyniri atalım birazcık üzerine. Bunların hepsi opsiyonel bu arada. Dilediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Sucuk dilimleri. Birazcık mısır. Yeşil zeytin. Ve şimdi tekrar fırına. Evde bu pizza piştiği zaman nasıl bekleyeceksiniz hiç bilmiyorum. Çünkü kokusu inanılmaz ve pizzam hazır. Kakaolu kek severler, ıslak kek severler doğru yerdesiniz. Hem de düşük kalorili, kabaklı, kakaolu bir kek yapıyorum. İlk başta ne yapıyoruz? Yine rendenin ince tarafıyla kabaklarımızı rendeliyoruz. Evet, rendemizi yaptık. Şimdi bunu çok bekletmemize gerek yok çünkü burada kabağın nemine de ihtiyacımız var. Sadece elimizle güzelce sıkacağız ve başka bir kaba alacağız. Kabağın üzerine hemen bir tane yumurta kırıyoruz. Burada yaklaşık yarım su bardağı tahin, yarım su bardağı pekmezim var. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum içerisine. 2 yemek kaşığı kadar da toz şeker. Dilerseniz toz şekeri koymayabilirsiniz ama pekmezin tatlılığı bu tatlı için tam olarak yetmiyor. Az şekerli seviyorum diyorsanız şeker eklemeyebilirsiniz. Pekmezi arttırırsanız da kıvam biraz cıvık kalır. Aklınızda bulunsun. Çırpma teliyle karıştıralım. Mutfak kazaları oluyor. Çünkü neden? Önlüğü takın. Dikkatli olun. Çok hızlı çırpmayın. Sıvı malzemeler ve kabak güzelce karıştıktan sonra artık kuru malzemeleri ekleyip spatula ile karıştırabiliriz. 2 yemek kaşığı dolusu kakao. 2 yemek kaşığı dolusu un. Yarım paket kabartma tozu. 1 çimdik tarçın sadece tadı arttırmak için. Çay kaşığının ucuyla tuz atıyoruz ki yine tatlılık artsın diye. Ve damla çikolata yaklaşık yarım su bardağı. Ya da 1 su bardağı. Hafifçe yağlanmış bir fırın kabı alın. Orta boy herhangi bir fırın kabı olur. Fırınınızı 180 derecede alt üst fanlı çalıştırmayı da unutmayın. Şimdi artık fırına götürebiliriz. 30-40 dakika sonra görüşürüz. Sabah kahvaltılarınızda sizlere muhteşem bir doygunluk verecek ekşi mayalı bir dilim ekmek üzerinde yumurtasıyla, peyniriyle şahane bir kabaklı ekmek üstü göstereceğim. Bu sefer kabaklarımı rendelemiyorum. Çekirdeklerini çıkartıp keseceğim. Kabağım hazır. Bir tane karıştırma kabı, içerisine 2 tane yumurta. İçerisine birazcık Erzincan tulum peyniri atıyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar. Birazcık tuz atıyorum. Çok fazla değil. Yumurtaya yetecek kadar. Karabiber. Güzel bir aroma versin diye biraz da kekik atıyorum. Ve bir çırpma teli ya da çatalla karıştırabilirsiniz. Kabaklar doğruca içeri. İki büyük dilim ekşi maya ekmeğim var. Sizler bunu istediğiniz ekmeklerle, bazlamayla falan her şeyle yapabilirsiniz. Ekmeğin üzerine doğrudan da koyabilirsiniz. Biraz zeytinyağı sürebilirsiniz ama tadı daha güzel olsun istiyorsanız biraz tereyağı sürmekte fayda var. Yalnız görüntüsü muazzam oldu. 200 derecelik sıcak fırına atıyoruz. Üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Hepsi bu.
Hem çok lezzetli hem çok şık. Instagram kahvaltılarının yeni yıldızı. Sıcak akşamları serinletecek muhteşem pratik bir kabaklı salata tarifi vereceğim. Önce sosu yapalım. 1 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Süzme yoğurt olursa daha kıvamlı olur. 1 yemek kaşığı labne peyniri. Buraya tamamını süzme yoğurtla yapabilirsiniz. Bir parça tuz atalım. Yarım limonun suyu. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar zeytinyağı koyup çırpacağız. Sosunu şöyle kenara koyalım. Şimdi içerisine biraz dereotu doğrayalım. Şöyle ince ince 5 tane taze soğanım var. Onları da ince doğruyorum. Salatamızın sos kısmı hazır. Bir tane salatalık ve bir tane sakız kabağım var. Bunları bir soyucu yardımıyla böyle şerit şerit içerisine koyacağım ama çekirdekli kısımlarını koymamaya özen gösterin. Salatamıza yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar da tane mısır koyuyorum. Haşlanmış tabii. Yaklaşık 3 yemek kaşığı da haşlanmış kuru fasulyeyi ekledim. Şimdi karıştıracağım. Doğruca servis kasesine alacağız. Üzerine birazcık kavrulmuş susamla süsledik mi salatamız hazır. Kabak ne güzel bir şeymiş değil mi? İnanılmaz tarifler yaptık ve buradaki kokuyu duymak için yapmanız gereken tek şey var. Tarifleri sizin de denemeniz lazım ama ben bekleyemeyeceğim. Lezzetine de bakacağım. Öncelikle bir pizzanın tadına bakalım. Gördüğünüz gibi gayet bir hamur görüntüsü var. Bundan bir dilim asla yetmez. Yalnız tadı muhteşem. Sarımsak, kabak, içerisine koyduğumuz her şeyin lezzeti tam olarak geliyor. Üzerine koyduğumuz bu kaşar, sucuk, mısırlarla beraber de size gerçek bir pizza deneyimi yaşatıyor. Şimdi sıra geldi benim bir diğer favorim olan ekşi mayalı ekmek üzerinde muhteşem bir kahvaltılık. Şöyle güzel bir dilimin yanında birazcık salatayla beraber herhangi bir kafede çok pahalıya size verebilirler. Ama siz evinizde çok düşük bir maliyete bu güzelliği yapabilirsiniz. Kabaklar yumuşacık olmuş, Erzincan tulum peynirinin şuradan böyle gıdıklayan yapısı. Tereyağı kesinlikle sürmelisiniz ve ekmeğiniz çok kaliteli olursa bu kahvaltıda hayır diyecek kimseyi tanımıyorum. Şimdi sıra geldi salatamıza. Böyle bir salata yok gerçekten. Farklı salata isteyenler için birebir. Biraz cacığı andırmıyor değil ama içeriden gelen fasulye, kavrulmuş susam, taze soğan, dereotu, çıtır çıtır kabaklar, salatalık, mükemmel bir salata. Size tavsiyem bu salatayı yapar yapmaz servis edin çünkü kabağın içerisinde biriktirdiği sudan ötürü ne kadar beklerse o kadar su salacaktır. Salatayı yapın, hemen servis edin. Sıra geldi tatlıya, nasıl kokuyor biliyor musunuz? Nasıl? Şunun dokusuna bakar mısınız ya? Böyle bir karanlık bir güzellik olamaz. Resmen karanlık güzellik. Evet, tatlının adı koydum. Karanlık güzellik. Yumuşacık. İçerisinde bu kadar az un olduğuna inanamazsınız. Bu ne ya? Şu anda kelime bulamıyorum. O kadar güzel ki. Yumuşacık. İçerisindeki o tahinle, pekmezle damakta böyle karamelsi bir tat, helva gibi böyle bir yapıya ulaşıyor. Çok güzel. Bu keki yapan herkes inanılmaz memnun kalacak. Adeta üzerine sos dökülmüş bir ıslak kek gibi ama şunu bakın tekrar göstereceğim. Kabakla yapılabilecek bence en güzel 5 tarifi sizinle paylaştım. Bu tariflerin her birinden memnun kalacaksınız. Hepsi birbirinden güzel. Evinizde kabak varsa mutlaka bunlardan bir tanesini ama bence ara ara hepsini deneyin. Çünkü hepsi tarif defterlerinizde baş köşeye alacak. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, hala abone olmayanlar
Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki ayın malzemesi bölümünde görüşmek üzere. Bay bay.